Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyu konuşacağız. Yeni bir motivasyon kazanacağız. Herhangi bir şeyi öğrenmek. Öğrenme işlemi nedir? Öğrenme işlemi nasıl yapılır? Aslında hepsinden önemlisi öğrenme işlemini yapmak bizim hayatımızdan ne kadar vakit götürür? Herkes hayatında çok meşgul değil mi? Herkes en az bir kere şunu söylemiştir. Bir gün keşke 24 saat olmasaydı. 28 saat olsaydı, 30 saat olsaydı. Daha yapmak istediğim, yapabilmeyi istediğim çok şey var diye herkes söylemiştir. Herhangi bir şeyi öğrenmek istediğimiz zaman karşımıza hemen zaman problemi çıkar. Herkes vakit ayıramayacak derecede meşguldür. Aslında yapılan araştırmalarda da herhangi bir şeyi öğrenebilmek için 10.000 saat harcamamız gerektiğini söylerler. 10.000 saat. Ne kadar fazla değil mi? Zaten biz gün içerisinde herhangi bir şeyi öğrenmek istediğimiz zaman vakit bulamıyoruz. Bir saat belki en fazla üretebiliyoruz, ayırabiliyoruz. Ancak 10.000 saat. Evet, doğru duydunuz, 10.000 saat. Aslında bu böyle değil. Herhangi bir şeyi öğrenmek istediğiniz zaman önünüzde kat etmeniz gereken birçok yol bulunur. Satranç oynamak, satrancı öğrenmek üzerinden örnekleyelim. Satranç öğrenmeye çalıştığınız zaman ilk önce taşların nasıl hareket ettiğini öğrenirsiniz. Taşların hareket etmesini öğrendiniz. O zaman artık herhangi biriyle ya da bilgisayarla satranç oynayabilir duruma gelirsiniz. Sonrasında ise daha da bilgi kazanabilmek için, bilgi edinebilmek için açılışları öğrenirsiniz. Açılışları da öğrendiniz, artık daha zor yeniliyorsunuz. Ya da yenmeye bir adım daha yakınsınız. Şimdi bunların hepsini düşünelim ve satrançta dünya şampiyonluğunu düşünelim. Dünya şampiyonluğunu oynamak. İşte bu. Dünya şampiyonluğunu oynamak aslında 10.000 saatimizi alıyor. Geri kalan taşların nasıl hareket ettiğini öğrenmek, açılışları öğrenmek aslında o kadar da vakit almıyor değil mi? Düşündüğümüzde gerçekten de bu böyle. Şimdi sizlere öğrenme işlemini daha kolay yapabilmek için 4 adımdan bahsedeceğim. Nedir bu 4 adım? Bir, öğrenmek istediğiniz şeyi ilk önce analiz edin ve sonra onu parçalara ayırın. Parçalara ayırdığınızda gerçekten de öğrenme işlemi çok daha hızlı bir şekilde olacaktır. 2. Kendi yanlışlarınızı bulmayı öğrenin ve bulduğunuz yanlışları düzeltmeyi öğrenin. Evet, bence bir öğrenme işlemindeki en önemli nokta, en önemli husus burası. Çünkü kendi yanlışlarınızı bulduğunuz zaman aslında gerçekten de bir öncekine göre kendinizi daha ileriye taşımış olacaksınız. Ve onları düzelttiğiniz zaman da evet doğru yoldasınız. Herhangi bir şeyi çok daha hızlı öğrenebiliyor olacaksınız. 3. Pratik yapmadaki önünüzdeki bariyerleri kaldırın. Nedir bu bariyerler? Nasıl bir bariyer var önümde ki? Düşündüğümüz zaman en önemli bariyerlerimiz aslında duygusal bariyerlerimizdir. Ben bu işi yapamam. Ben bu işi öğrenemem. Ben zaten bu işi öğrenemeyecektim. Ben neden bunu yapıyorum ki? İlk önce bunları kaldırın. Bu duygusal bariyerlerinizin, duygusal engellerinizin önüne geçmesine izin vermeyin. Bunları kaldırın ve o işi öğrenin. 4. En az 20 saat pratik yapın. Herhangi bir işi öğrenmeye çalıştığınız zaman hemen bırakabilme ihtimaliniz, yapamadığınızı görme ihtimaliniz çok fazla. Çünkü gerçekten onu bilmiyorsunuz. Ancak her işi yapabilirsiniz. Unutmayın. En az 20 saat harcayın ve o işi başaracağınızı göreceksiniz. Evet, şimdi tüm konuştuklarımızı bir örnekle pekiştirelim. Herhangi bir dili öğrenmekte 10.000 saat veya 20 saat kuralı. Şimdi bu ne demek? Evet, bir düşünelim. Sınavlara girdiğimizde seviyeler var biliyorsunuz ki. Bunlar A1, A2'den başlarlar. B1, B2, C1, C2 diye giderler. Ve en son aslında yerli gibi konuşmaya çalışırız, öyle değil mi? Burada düşündüğümüz zaman yerli gibi konuşuyor olmamız aslında 10.000 saatimizi alacak. Ancak normal hayatta konuşabilmek için bir bakkala gittiğimizde ya da dışarıda gezerken konuşmak istediğimizde aslında bizim için B2 seviyesi oldukça yeterli. Peki B2 seviyesine ne kadar sürede gelinir? Bir yerli gibi konuşma seviyesine ne kadar sürede gelinir? İşte bunları karşılaştıralım. B2 seviyesinde aslında sokakta kendinizi ifade edebilecek şekilde konuşmak için
1000-1500 kelime biliyor olmanız yeterli. Ancak bir yerli 10.000, 20.000, 30.000 o dilin o andaki kullanılan kelimelerine göre, yaşadığı kültüre göre değişmekle birlikte çok fazla, öyle değil mi? Arada tam 29.000 kelime var. 30.000 kelime var neredeyse. Tabii ki de ilk 1000 kelimeyi öğrenmek çok daha kısa bir vaktinizi alacak. Bir B2 seviyesi elde ettiğiniz zaman aslında o dili konuşabiliyor olacaksınız. Biraz daha pratik yaptıktan sonra akıcı bir şekilde konuşmaya başlayabilirsiniz. İşte öğrendiniz. Bunu bir grafiğe dökelim. Öğrendiğiniz bilgiler ve zaman. Aslında burada zaman geçtikçe daha da çok zor öğreniyor olacaksınız. Neden? Çünkü az önce dilden bahsettiğim konuda da ilk 1000-1500 kelimeyi öğrenmek çok daha az bir vaktimizi almıştı ve çok akıcı bir şekilde konuşmaya başlayabilecek seviyeye gelmiştik. Ancak ondan sonraki 29.000 kelime sadece kelime bilgimizi geliştirecek ve bakış açımızı belki biraz daha değiştirecek. Ancak biz çoktan o dili akıcı bir şekilde konuşmaya başlayabilmiştik. Bu sadece dil konusunda da böyle değil. Bunu herhangi bir şeyi öğrenmek üzerinde değiştirebiliriz. Mesela bir gitar öğrenmek. Gitar öğrenmeye baktığımız zaman da pop şarkılarında en fazla kullanılan 5 farklı akor vardır. Ve 3-4 farklı ritim öğrendiğiniz zaman aslında neredeyse tüm pop şarkıların hepsini çalabiliyor duruma geleceksiniz. İşte gitar öğrenmekte de aynı, dil öğrenmekte de aynı, satranç öğrenmekte de aynı. Unutmayın, önünüzdeki duygusal bariyerleri kaldırın ve en az 20 saat pratik yapın. Kesinlikle öğrenmeye başlayacaksınız.